Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda elmas toplama oyunu yapacağız. Hemen tasarlamaya başlayalım arkadaşlar. Önce kedimizi siliyorum. Sahnemizi seçiyorum. Blue Sky seçiyoruz arkadaşlar. Kuklalarımızı ekliyorum. Bize bir elmas lazım. Kristal yazarak bunu ekleyebilirim. Bir kirpi lazım arkadaşlar. Head yazarak buraya getiriyorum. Giga'yı kullanacağız arkadaşlar. Şurada Fantastik'te Walking olanı seçeceğiz. Yürüteceğiz arkadaşlar. Bulut gerekiyor. Cloud yazalım. Şunu seçiyoruz arkadaşlar. Kalp lazım bize bir de arkadaşlar. Şunları seçiyoruz. Evet. Kullanacağımız elemanlar bunlar. Kuklalarımız. Şimdi arkadaşlar önce şu Giga'nın büyüklüğünü 60 yapalım. Bazı değişiklikler yapacağım. Hatta biraz daha büyüteyim. 70 yapayım. Şu kirpimin arkadaşlar, bakın bunun kostümüne geliyorum. Şuraya tıklayıp tamamını şöyle seçiyorum ve ayna görüntüsünü alacağım. Yatay çevireceğim yani. Daha sonra büyüklüğünü 50 yapıyorum arkadaşlar. Şuraya koyuyorum. Bir de ağaç alacaktık. Unuttuk. Ağacı da alalım arkadaşlar. Kukla seçiyorum. Buraya tree yazarak şu ağacı alalım arkadaşlar. Bir tane de ağaç alalım. Kirpiyi bu şekilde ayarladık. Elmasımız var. Evet. Kalplerimizi küçülteceğiz arkadaşlar. Büyüklüğünü 40 yapıyorum. Bunlar bizim canımız olacak arkadaşlar. Hatta buna kalp 1 diyelim. Kopyalıyorum. Sağ tıklayıp kopya çıkartıyorum. Kalp 2. Bir daha kopya çıkartıyorum. Kalp 3. Şu kalp 2'yi buraya koyuyorum. Kalp 3'ü de buraya koyuyorum. Bir de arkadaşlar hatta bunları biraz daha küçültelim. 40 değil de 25. Evet, 25 yapalım. Çok da yer kaplamasın. Şöyle yukarıya en üste bunları koyuyorum arkadaşlar. Bir tane de kristal fazladan alıyorum. Bu da puanımızı tutacak arkadaşlar. Bunun da kopyasını çıkartıyorum. Şuraya koyuyorum. Kaç tane kristal olduğunu tutacağımız bir değişken oluşturuyorum. Buna da puan deyin, kristal deyin, fark etmez. Bir değişken ismi veriyoruz. Bunu arkadaşlar şöyle yapıyorum. Sağa tıklayıp geniş görünüm yapıyorum. Şu da bizim bunun ne olduğunu gösteren görüntümüz olsun. Şimdi kodlamaya ağaçlardan başlayacağım arkadaşlar. Önce ağaç ve bulutu kodlayacağım. Bunların üzerinden ikiz kullanmayı göreceğiz. Daha sonra zaten geri kalan kısmı basit arkadaşlar. Şimdi ağaca geliyorum. Bakın ağacı ekledim. Ağaç sürekli şöyle gelsin istiyorum arkadaşlar. Yalnız burada Giga'nın üzerinden geçerken ve diğer kuklaların üzerinden geçerken bakın onları kapatıyor. Bu yüzden önce şunu yapıyorum. Buna tıkladığım zaman arkadaşlar ağacı en arka katmana göndereceğim. Bakın görünüme geliyorum. Şuradan arka katmana git diyorum. Bunu yaptık, çalıştırdık. Bakın şimdi ağaç tekrar çalıştıralım. Yanlış mı yazıyoruz? Şöyle kontrolden bir saniye arkadaşlar. Şimdi evet, süreklinin içinde ağaç sürekli arka katmana gidecek. Bir kere geçiyor arkadaşlar. Ondan sonra geçmiyor. Aslında ağacı ilk ekleseydik de olurdu arkadaşlar. Ağaç sürekli arka katmanda kalacak. Bunların önüne geçmeyecek. Bunu sağlamış olduk. Şimdi ağacı arkadaşlar arka katmana gönderdik. Şimdi yapacağımız şöyle bir şey var. Biz sürekli buradan ağaç geçsin istiyoruz ama bunu bir tane ağaçla yapacağız. Oyunlarda falan siz mesela bir savaş oyununda bir karşınızdaki düşmanı öldürdüğünüz zaman arkadan bir sürü düşman geliyor. Onlar için arkadaşlar şurada her biri için kukla oluşturulmaz. Ne yapılır? Bunların ikizi yaratılır. Yani bundan bir sürü bunun gibi benzerini yaratırız. Böylece bir kuklayla bir sürü aslında kukla varmış gibi kullanabiliriz. Şimdi burada da aynı mantığı kullanacağız. Şimdi ben yeşil bayrağı tıkladığım zaman arkadaşlar hatta bunu şu arka katmanı ikizde de yapabilirim. Burada değil de ikizde de kullanabilirim.
Orada kullanalım bakın. Arka katmanın ne işe yaradığını gördünüz. Şimdi ben şunu sileyim. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman ikiz yaratacağım. Diyorum ki kendi ikizini yarat diyorum. Bakın şu arkadaşlar buraya aslında bir tane daha yaratıyor. Görüyor musunuz? Bak tıkladıkça bir tane daha yaratıyor. Bunun gibi sürekli yaratıyor bakın bu. Şu anda sürekli ikiz yaratıyor. Bu. Durduralım. Şimdi biz yeşil bayrağı tıkladığımızda sürekli ikiz yaratacağız ve şu solda, sağdan sola doğru getireceğiz arkadaşlar. Yalnız bu sürekli yaratmayı biz bir zamanla sınırlandıracağız. Mesela diyeceğim ki hemen arka arkaya hepsini yaratmasın. Yoksa ağaç dolar arkadaşlar. Burada oyunu oynayamayız. 2 ile 7 saniye arasında rastgele bekleyerek sürekli ikiz yaratsın. Bunu yazdık. Şimdi kontrole geliyorum. Peki ikizim ne yapacak? Yaratılan ikizim ne yapacak? Şimdi ikiz olarak başladığında komutunu alıyorum arkadaşlar. Bu var olan ağacı da gizliyorum. Bu ağacı kullanmayacağım. Sadece ağacın bir arkadaşlar şöyle kostümünde değişiklik yapacağım. Hizalamaları yapabilmek için bakın şuraya sabitleyeceğim. Ama boyutunu değiştirdiğim için bazen havada bazen yerde gelebilir. O yüzden kostümde şu değişikliği yapacağım bakın. Şunu tutuyorum. Merkez noktası yani benim vereceğim koordinatın merkez noktası ortası olmasın. Uç kısmı olsun arkadaşlar. Tam şurası olsun. Burayı seçiyorum. Şimdi ikiz olarak başladığımda diyorum. Önce arkadaşlar x'in sahnenin dışına gönderiyorum. 250 y'si de eksi 180 yani tavana gelsin diyorum. Şimdi ikizi gelecek. Bu değil. Bunu gizliyorum arkadaşlar. Bununla bir işim yok. Bu kukla üzerinden sadece 2 ile 7 saniye arasında ikiz yaratıyorum. Yarattığım ikiz dedim. Bu konuma gitsin. 250 ile eksi 180 gitsin. Yani tabana değsin. İkizin boyutu sabit olmasın. Görünümden boyutunu %100 yapmıyorum arkadaşlar. Boyutunu yine operatörlerde rastgele mesela 50 ile yani küçük hatta 60 ile bu değerleri siz kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. 100 arasını %60 ile 100 arası olsun değiştirsin dedim. Hatta ikizi ilk yarattığımız anda arkadaşlar bir de şöyle yapalım. İkiz olduğunda önce bir gizlensin. Buraya ışınlansın. Sonra burada gözüksün arkadaşlar. Gözüktükten sonra da sürekli buraya dikkat edelim. Sürekli eksi 3 adım veya eksi 5 adım sola doğru gelsin. Mesela bu eksi 4 adım 4 adım sağa doğru gidiyordu. Eksi 4 adım dediğim zaman sola doğru gelir arkadaşlar. Bakın bir deneyelim burayı. Çalıştırdım. Bakın boyutu değişti. Şimdi giganın önüne geçtiği için ikiz olarak başladığımda bunu arkadaşlar nereye alacağım? Görünümden arka katmana git diyeceğim. Şimdi tekrar çalıştıralım. Evet, buraya koyalım arka katmanı. Bakın hep arka katmanda. Şimdi ikizler geliyor arkadaşlar. İşte süreyi farklı boyutlarda geliyor. Farklı sıklıkla geliyor. Süreyi siz değiştirebilirsiniz. Daha sık da getirebilirsiniz. Şimdi burada şunu yapacağız. İkizler sol tarafa değdiği zaman arkadaşlar ölecekler. Amacımız o. Geçmiş olsun. Buradan çıkıp gitmiş olsunlar. Diyoruz ki eğer ise bir tane burada kontrol ifadesi alıyoruz. Eğer ise diyorum şuradan operatörlerden x konumu diyeceğim. Bakın x konumu harekete geldi. X konumu burası sınır eksi 240'tı. Eksi 240'tan yani şu sınırdan daha küçük hale geldiyse ikizi siliyorum arkadaşlar. İkiz oraya geldiği zaman kaybolacak. Şimdi çalıştıralım. Farklı boyutlarda farklı sıklıkla ikizlerim geliyor. Sol tarafta kayboluyor. Hatta Ciga'nın şimdi ayak hareketine verirsek daha böyle hareketli gibi güzel duracak. Az sonra yaptığımızda. Şimdi ağaçla ilgili kısım buydu arkadaşlar. Aynısını bulut içinde yapacağım. Bulutumuz da yukarıdan gelecek. Bakın bulutumuzda da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Hatta bunu kodları bir kopyalayayım. Sadece y değerini değiştireceğim. Bir de şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani hızı da eksi 4 olmasın da hocam değişebilsin derseniz mesela burada bazısı hızlı gitsin. Bazısı yavaş gitsin. Hızı da mesela eksi 5 ile eksi 2 arasında bir değer alsın. Bunu da yapabiliriz.
Yani bazısı arkadan gelip geçebilir de daha hızlı gelebilir. Artık o şurada seçeceği hıza bağlı, bu sizin tercihiniz arkadaşlar. Burayı sabit de yapabilirsiniz. Ben burayı -4'te tutacağım. Evet, hızı yavaş ve hızlı olarak yapabilirsiniz. Şimdi ben bu komutları alıyorum arkadaşlar. Şuradan buluta götürüyorum, bırakıyorum. Bakın aynı mantığı yapacağız. Ancak önce bulutun da kostümünü, şu kostümünü arkadaşlar şöyle seçiyorum. Yine y'sini belirleyeceğim için şuraya koyuyorum. Burada şu anki konumu iyi arkadaşlar. Kaç konumuna bakıyorum? 96. Düz 100 diyelim biz buna. O zaman ilk tıkladığımda x'i 250'de olacak. Yine sahnenin dışında olacak. Y'si 100 olacak arkadaşlar. Aşağıda olmayacak. Yukarıda olacak. Bulutun da boyutu değişsin. Bu da aynı şu komutlarla çalışsın. Deniyorum şimdi. Tabi şeyi gizleyelim. Şu ana bulutumuzu gizleyelim arkadaşlar. Bir de bulutumuz şeyden aynı başlamasın. Bizim şu aşağıda ağaçlarımızla direkt aynı hizada gelmesin. Mesela onu 280'den başlatalım. İlk bulut geldi. Evet, hep alt alta gelmesinler arkadaşlar. Bu nasıl, zaten ilk bulut yan yana gelebilir de diğerleri rastgele gelecek. Mesela bulutun sıklığını biraz 2 ile 7 değil de 2 ile 5 yapalım. Hatta burayı yine biz 240'a 250'ye çevirelim. Biraz zaman sıklığını değiştirelim. Bulutlar daha sık gelsin. Çünkü havada işimiz yok arkadaşlar. Biz daha çok yerde olacağız. Bakın bulutum gelmeye başladı. Ağaçlarımız. Bulutlarımızın da arkadaşlar boyutları farklı farklı geliyor. Dikkat edin. Şu zamanı azalttığınız zaman daha sık gelir arkadaşlar. Yani buna dikkat edin. Mesela burayı 2'de 2 yapıvereyim. 2 saniye arayla arka arkaya gelsin. Bakın daha sık geliyor. 2 ile 4 yapalım standart. Şöyle 2 ile 4 arası olsun. Peki. Şimdi Ciga'ya geliyorum arkadaşlar. Ciga'yı önce bir olduğu yerde hareket ettirelim. Bakın tıkladığımızda sürekli kostüm değiştirsin. Ve bunu yaparken arada bekleme koyalım ki ayak hareketleri çok hızlı olmasın. Şu arkadaşlar bakın daha sanki yürüyormuş gibi olacak. Şimdi Ciga'ya ben boşluk tuşuna veya farenin sol klikine tıkladığım zaman havaya zıplamasını istiyorum arkadaşlar. Bunun için şöyle yapıyorum. Olaylara geldim. Ciga'ya tıkladığımda dedim. Hatta altına yazayım. Şöyle. Sürekli tekrarla dedim. Buraya bir eğrise koydum. Bu eğrisenin için arkadaşlar veya'yı kullanıyorum. İki ihtimalde yapmak istiyorum. Birincisi fare basılı mı? Fare basılıysa da aynı işi yapsın istiyorum. Boşluğa basılı olduğunda da veya boşluk basılı mı? İkisinden birine bastıysak şunu yapalım diyorum. Bakın Ciga'nın da başlangıç konumunu verelim. Ciga'nın başlangıç konumu bu olsun arkadaşlar. Şöyle tıkladığımızda başlangıçta burada olsun. Şimdi boşluğa veya fareye tıkladığımızda diyorum ki Y konumunu mesela 40 değiştir diyorum. Araya biraz bekleme koyuyorum. Havada biraz kalsın istiyorum. 0.4 gibi bir süre bekletiyorum. Sonra Y konumunu şu kopyalayayım arkadaşlar. Bu sefer de -40. Aşağıya tekrar indiriyorum. Sonra yine bekleme koyuyorum. Şu ikinci beklemeyi koymamız lazım. Bakın şimdi. Ciga'ya bastığım zaman şu arkadaşlar. Şimdi burada 40 biraz şey olabilir. Biraz daha kaldıralım. 60'a -60 yapalım. Çünkü kirpiden kaçması gerekiyor. Bakın şu. Şurayı da ben biraz daha yukarı yapacağım. 70'e -70 yapıyorum. Siz kendi ayarlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Size kalmış. Şöyle olsun. Ağaçtan fazla zıplıyor. Ağacın büyüklüğünü biraz daha verebilirdik aslında. Daha büyük ağaç getirebilirdik. Şu ağaçlar arkadaşlar boyutu 60 değil de 80 yapalım. Çok da küçük ağaç gelmesin. Ağaçlar biraz daha büyük gelsin. Evet, daha iyi.
Şimdi Ciga'ya geri dönüyorum. Şu anda Ciga'nın komutlarındayım. Evet bakın Ciga'nın olayı bu arkadaşlar. Sadece zıplayacak. Şimdi elmasa geliyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Şu elmasa geldim. Şu elmasa değil. Şu elmastayım. Burada diyorum ki önce buna bir efekt vereceğim arkadaşlar. Tıkladığım zaman bunun görünümünü büyütüp küçülteceğim. Sürekli şu görünüm olayına geliyorum. Boyutunu ilk tıkladığımda boyutunu 150 yapacağım. Daha sonra boyutunu bir düşüreceğim arkadaşlar. Bakın boyutunu -50 yapacağım. Aynı Ciga'nın zıplama mantığı. Biraz bekleteceğim. Mesela 0.3 diyelim. Sonra tekrar eski haline getireceğim. Bakın şöyle. Şu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, bu şekilde elmas bu şekilde bize gelecek. Bize doğru gelecek. Şimdi elmasın hareketini de yapalım. Olaylara geliyorum. Bir tıkladığımda daha alıyorum. Bu arkadaşlar kostüm kısmıydı. Şimdi hareket kısmına geliyorum. Elmas sürekli arkadaşlar hatta ilk tıkladığımızda elmas gizli olacak. Şöyle gizleyelim bunu. Gizli olacak. Ve hareket kısmı şey olacak arkadaşlar. 152'de bir bakalım neresi. Geldiği yer iyi. Bu -152 y konumunu değiştirmiyorum ama burayı 250'ye gönderiyorum. Yani sahnenin dışına attım elması. Daha sonra görünüme geliyorum arkadaşlar. Gösteriyorum ve burada elması -3, -5, -4, -5 adım sürekli getiriyorum. Bakın şu. Ağaçtan beraber gelmesin. Elmasın ilk tıklamasını arkadaşlar bir bekleme koyalım. Ağaçla bazen beraber gelir. Bunun hızını da biraz arttıralım. -6 yapalım. İlk 2 saniye elmas gelmesin. Şu gizliyi arkadaşlar en başa koyalım da orada beklemesin. Şöyle daha güzel olacak. Evet elmas biraz daha hızlı gelecek. Şimdi elmas Giga'ya değdiğinde puan arttıracağız arkadaşlar. Elmas köşeye değdiğinde de elması kaybedip tekrar başa göndereceğiz. Burayı yapalım. Şimdi diyorum ki eğer ise değiyor mu? Neye değiyor mu? Fare imlece değil de Giga'ya değiyorsa Giga Walking'e değişkenlere geliyorum. Puan değişkenimi 1 arttırıyorum. Başlangıcında arkadaşlar ilk tıklamaya da puan değişkenimi sıfırlamayı unutmuyorum. Başlangıçta puan değişkenimiz 0 olacak. Şimdi elmas gelsin Ciga'ya bir değsin. Bakın çok seri arttı. Bunun sebebi değdiği anda gizlememiz lazım. Gizlemediğim için değerek gitti ve bir sürü arttı. Ciga'ya değdiği anda gizlensin. Puan 1 değilsin. Tekrar bakalım. Bakın burada geldi. Ciga'ya değdi. Neden gizlenmedi? Bir daha bakalım arkadaşlar. Şimdi durduruyorum. Evet. Ciga'ya değiyorsa gizle ve puanı bir kadar değiştir. Pardon arkadaşlar. Şimdi şuraya gösteri koyarsak sürekli şey yaparız arkadaşlar. Buraya ışınlandıktan sonra ben gösteri koyacaktım. Evet şu şekilde. Şimdi burada koyarsak arkadaşlar ışınlandıktan sonra gösteri koydum. Şunu süreklinin içine koyarsam tabii ki de elmas sürekli gözükecek. Gönderiyorum. Geldi. Ciga'ya değdi. 1 puan aldım. Gizlendikten sonra arkadaşlar şunu yapıyorum. Biraz bekleteceğim. Yani bunu da rastgele yapalım. İşte 1 ile 3 saniye arası rastgele bekleteceğim. Sonra tekrar şu konuma göndereceğim. Bakın. Burayı tamamen sileyim. Şu konuma gideceğim. Gönderdikten sonra tekrar arkadaşlar ışınlanma komutunu aldık. Bunu 250'ye -152 yani burayı 250 yaptım. Sonra tekrar göstereceğim. Yani oradan tekrar geri gelecek aynı elmas. Bu sürekli bir döngü halinde devam edecek.
Çalıştıralım arkadaşlar. Şu kodları tamamını bir görün. Ekran görüntüsü almak isteyenler için. Bakın çalıştırdım. Elmas geldi. Bakın Giga 7. Tekrar geldi. Giga 7 2 elmasımız oldu. Giga 7 3 elmasımız oldu. Burada da yine Giga 7 4 elmasımız düzgün çalışıyor. Şimdi arkadaşlar peki elmas Giga'yı geçtik köşeye değerse ne olacak? Yine aynı şey olacak. Bir eğrisi daha alıyorum. Yani buraya değdikten sonra mesela ben Giga ile zıpladım. Elmas geldi. Bakın elması alamadım çünkü kirpiden kaçtım diyelim. Bunlar evet. Elması sürekli alıyorum. Elması yememe gibi bir durum yok. Giga'yı biraz daha arttıracağım arkadaşlar. 100'e eksi 100. Çünkü kirpiden de kaçmamız lazım. Bir daha deneyelim. Elmas geliyor. Diyelim ki biz elmastan kaçtık. Kaçamadık. Tekrar geliyor. Gösteremedim istediğimi. Şurada kaçtım. Evet bakın elmas burada kalır. Yani bunu istemiyorum. Peki ne yapacağım? Bir tane daha eğrisi alıyorum. Bu eğrisiyi şu eğerin altına koyuyorum. Bunu dikkat edin. Eğer diyorum elmasın x değeri eksi 240'tan küçükse yani x konumu eksi 240'tan küçükse arkadaşlar şu pardon yanlış yere yazıyorum. Giga'ya yazıyorum kodları. Elmas'a geldim. Burada sildim arkadaşlar. Bakın yaptığım değişikliği. Giga'daydım çünkü yanlış yere yazıyordum kodu. Elmas'a geri geldim. Aynı şu kodu tekrar yazacağım. Eğer diyorum yine bakın şu eğerin tam altına x değerimiz elmasın x değeri küçüktür eksi 240 eksi 240'tan küçükse arkadaşlar aslında şunun aynısını yapacağım. Puan dışındaki kısım aynı. Şurayı alacağım. Burada sadece puanı iptal edeceğim. Puan almayacağız. Onun dışında gizleyecek. Biraz bekleyip bu konuma gönderip tekrar gösterecek. Olayımız bu. Bakın şimdi elmastan kaçalım. Hatta şöyle daha iyi görün kaçtığımı. Çalıştırıyorum. Evet, Giga'nın başlangıç konumunu vermişiz. Bakın Giga'yı uçurdum. Değdim. Elması yedim. Kaçamadım. Şimdi kaçtım arkadaşlar. Yine yedik. Elması biraz küçük mü yapsaydık? Bakın elması sürekli alıyorum. Elmasa buradaki puanı kaldırdık. Evet. Giga'nın başlangıç konumunu biraz havaya kaldıracağım arkadaşlar. Şurayı Giga'yı oyunda eksi 136'dan başlatmayalım da eksi 120'den başlatalım. Biraz daha bir denemek için yapıyorum bunu. Elmastan bir türlü kaçamıyorum. Elmasın da boyutunu küçülteyim bari. Evet şimdi bakın kaçtım. Bu sefer puan artmadı. Tekrar bakalım. Bakın kaçtım. Elmas kayboldu ama puanım artmadı. Yine başa döndü. Yani artık orada takılı kalmıyor. Şimdi tekrar bunu arkadaşlar şu konumuna getireyim. Şuraya getireyim. Tam uca getireyim. Eksi 128 olsun. Elmasa da değmemiş olabilelim. Bakalım şimdi daha iyi olacak. Evet bakın elmastan kaçıyorum. Gelsin bakayım bir daha elmasım. Elması almadım. Elmas kaybolup başa döndü. Şimdi arkadaşlar burada elması aldık. Asıl sorunlu karakterimize geliyoruz. Kirpi'ye. Çünkü orada canlarımız falan da gidecek. Elmasın da arkadaşlar biraz x'ini aşağıya alacağım. Y'sini pardon. Eksi 152 değil de bunu da eksi 160 yapacağım. Elması almama ihtimalimiz azalıyor. Buraları siz kendinize göre ayarlayın. Ben beğenmedim. Biraz daha eksi 160 hepsini eksi 160'a çekiyorum. Şimdi tekrar deniyorum. Yani elmas biraz daha aşağıdan gelsin. Ben biraz daha yukarıda olayım. Zıpladığımda elması kaçırabileyim. Bakın bu şekilde. İstediğim buydu. Bu şekilde de elması alabileyim. Kaldığım zaman alayım. Zıpladığım zaman alamayayım arkadaşlar. İstediğim buydu. Tam da buydu. Evet. Şimdi kirpiye geliyorum.
Şimdi kalpler zaten kirpiyle alakalı. Aslında kirpinin komutu arkadaşlar hemen hemen elmasla aynı. O yüzden şu kısmı bir alıyorum. Kirpiye getiriyorum. Kirpiye geldik. Şimdi kirpi de şu kısımlar aynı. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmama gerek yok. Sadece kirpi cigaya değdiğinde arkadaşlar şu kısmı düzelteceğiz bakın. Sadece kirpinin cigaya değdiği kısmı değiştireceğiz. Şimdi kirpinin eksi 240'a değdiği konumda bir farklılık yok. Kaybolup geri gidecek o da elmas gibi. Başlangıçta da bir elmastan farkı yok. Aynı hareketi yapıyorlar. Sadece şunu yapabiliriz. Buna da bir saniye başta bir bekletirim. Şeyle beraber gelmez. Bir de kirpinin hızını arkadaşlar. Mesela elmasla aynı olmasın. Eksi 4 yapalım bunu da. Eksi 4, eksi 5. Çalıştırayım bir arkadaşlar. Bakın kirpi de elmas gibi gelmeye başlıyor. Evet. Kayboluyor kenara gelince. Şimdi tek yapmamız gereken şu artık. Kirpi gigaya değdiği zaman kalplerimiz azalacak arkadaşlar. Olayımız bu. Kalpler azaldığı zaman da sıfıra yani hiçbir kalbim kalmadığında da oyunu bitireceğiz. Şimdi bunun için şunu yapıyorum. Bir tane can değişkeni oluşturuyorum. Bu benim başlangıçta gözükmeyecek. Şuradan gizliyorum. Sadece arka planda kaç canımın gittiğini tutacak değişken arkadaşlar. Bunu buradan gizliyorum. Bak. Can değerim gözükmeyecek. Bunu başlangıçta 3 yapıyorum arkadaşlar. Hatta şu olsun. Şu alalım. Canı başlangıçta 3 yapıyorum. Şimdi giga değiyor mu? Giga walking'e değiyor mu? Değiyorsa kirpiyi gizleyeceğim. Bakın şu konumun aynısı. Şunun aynısını yapacağım aslında. Kopyalayıvereyim. Bir yerini değiştireceğim. Gizlensin. 1-3 saniye bekleyip kenara gitsin. Oradan geri gelsin. Bakın. Şimdi gigaya değiyor. Gizleniyor. Geri geliyor. Evet. Mantık bu. Ancak burada bir haber salacağım arkadaşlar. Yani gigayı yedik çünkü burada. Buraya kirpi haberini salalım. Şimdi geliyorum. Değdi çünkü kirpi. Haber salıyorum. Kirpi diye bir haber salıyorum. Haberini saldım. Gizledim. Gizlendikten sonra da bakın gizlendikten sonra da can değişkenini bir değiştirdim. Can değişkenini biri eksi 1 yaptık arkadaşlar. Canı eksi 1 değiştirdim. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Bakın şöyle. Şu can değerine bakalım. Gözüksün. Bakın 2 oldu. Şimdilik gözükebilir. Geliyor kirpi. Can değerim bakın 1 oldu. Tekrar kirpi geliyor. Can değerim 0 oldu. Bunu görüyorsun. Şimdi canı gizliyorum. Arkadaşlar yapmak istediğim şu. Kalplere geliyorum. Kalp 1, kalp 2, kalp 3'e geldim. Şimdi olaylara geldim. İlk tıkladığımda kalp 3 görünecek arkadaşlar. Sonra diyeceğim ki kontrolden. Eğer diyeceğim ama bunu sürekli içine alacağım. Can değişkenim 2'den büyükse gözükmeye devam et. Ama can değişkenim 2'den büyük değilse yani 3'ün altına inmişse hatta şöyle diyelim 3'ten küçükse gözükme diyeceğim arkadaşlar. Olayımız bu. Buraya geliyorum. Operatörleri alıyorum. Bakın can değişkenim hatta bunu else if ile yapalım. If hem if hem de değilse kullanmamız lazım. Else ve değilse kullanmam lazım. Diyorum ki can değişkeni küçüktür 3 ise. Ne demek arkadaşlar? Can 2'ye inmiş demektir. Can 1'e inmiş demektir. Bu durumlarda bu kalbin gözükmesini istemiyorum. O zaman gizlen diyorum. Sen yenmişsin. Değilse göster diyorum. Şimdi aynı kodu şöyle tutuyorum. Kalp 2'ye getiriyorum arkadaşlar. Kalp 2'de sadece şurayı değiştiriyorum. Kalp 2 ne zaman olacak? Can değişkeni 2'nin altına indiğinde olacak. 2 kere yediğimiz zaman. Değilse gözükmeye devam edecek. Bunu da indiriyorum arkadaşlar. Kalp 1'e geliyorum.
Bu da arkadaşlar şimdi ilk başta 3 hakkımız vardı. Birini yedik 2, birini yedik 1, birini yedik 0. Bu da gözükmeyecek. En son bir daha yediğimizde oyun bitecek. Ya da bu kalp gittiğinde de bitirebiliriz. O size kalmış. Bu da can değişkeni birden küçük olduğunda gizlenecek. Aksi durumda göstereceğiz. Şimdi olaylarda bir de buraya şunu ekliyorum. Sürekli tekrarlaya. Aslında şunun içinde yapabiliriz de. Karıştırmayın diye vurgu yapayım. Eğer diyorum can değişkenim sıfırın da altına indiyse artık hakkı kalmadığı için oyunu bitireceğim. Yani 3 kalp kaybolduktan sonraki ilk şu kaybolduktan sonra devam edecek. Bir kere daha ölünce bitecek. Bu kaybolacak. Bir daha yanacak. Bu kaybolacak. Bir daha yanacak. Bu kaybolacak. Bir daha yandığında bitecek. İstersek bu kaybolduğunda da bitirebiliriz. İstersek bu kaybolduktan sonra bir hak verebiliriz. Tam 3 kere yanma hakkı olabilir. O size kalmış arkadaşlar. Eğer bu kaybolunca bitirmek isterseniz şurada bitirmeniz lazım. Gizliden sonra oyunu durdurmanız lazım. Yapalım hatta görün. Şuraya gelelim. Kontrole durdur. Tümü diyorum. Şimdi tıkladım. Bakın kirpi geliyor. Pardon. Can değişkenim küçüktür. Bir can değişkenini biz arkadaşlar can değişkeni burada hepsinin önünde 3 yapın. Şurada bu durdur tümünün olduğu yerde canı 3 yaparak başlattım ben. Şurada başlattım. Bu bazen hata veriyor. Burada şunu beklerken hata veriyor. Canı şurada da 3 yapayım ben. Bir zararı yok. Şurada da tıkladım canı 3. Can ilk tıkladığımda hep 3 olacak. Şimdi çalıştırıyorum. Bakın hata düzeldi. Kalp 1'deyim. Kalp 3'teyim pardon. Biz kodları yanlış yerlere yazmışız. Evet şimdi ilk kaybolan kalbimiz hangisi? Bakalım. Kalp 3 gitti. Şöyle arkadaşlar. Kalp 2 bu 2'den küçük olduğunda olacak. Ya da bunu şey yapalım. Yerlerini değiştirelim arkadaşlar. Ya da değiştirmeyen de kodu düzeltelim. Kalp 2 bu. 2'den küçük olduğunda ben yanlış yazmışım. Şu durdur tümünü buradan siliyorum. Bakın kalp 3 doğru yazmışız. Can 3'ten küçükse. Kalp 2 can 2'den küçükse. Kalp 1 can 1'den küçükse. Bunu 2 ile 1'i karıştırmışım. Şimdi artık burada kontrole geliyorum. Durdur tümünü buraya koyuyorum. Kalpler bittiği anda duracak arkadaşlar. Şimdi kirpi bir hakkımız yedi. Biz de bir elmas aldık. Kirpi bir hakkımız daha yedi. Çok yakın geliyorlar birbirlerine. Biz bir hakkımız kaldı. Elmas alıp kaçabilirdik. Evet 3. Ya da hocam kaybolduktan sonra yani 3. kalpte kaybolduktan sonra bir el daha oynayalım dersek de şunu arkadaşlar şey yapabiliriz. Bir olaylar da alırız. Bakın tıklandığında sürekli tekrarla. Eğer ise şurada derim ki küçüktür alırım. Bu sefer de can küçüktür 0 derim. O zaman oyunu durdur derim. Arkadaşlar bu durdur tümünün olduğu yere canı 3'ü yapın. Aslında şu diğerlerini yapmasanız bile olur ama buraya yapın. Şunlar olmasa da olur. Ama burada koyun. Oraya koysanız da bir sıkıntı yok. Çalıştıralım. Bakın birinci hakkım gitti. Kalbim kayboldu. İkinci hakkım gitti. Üçüncü hakkım gitti. Artık son hakkım burada gitti. Evet. Şimdi Ciga'ya geliyorum. Sadece Ciga'da şunu yapacağım arkadaşlar. Biz bir orada kirpi haberi vermiştik. Olaylara geliyorum. Kontrole. Kirpi haberini aldığımızda Ciga'dan bir mesaj verdiriyoruz. Kirpi haberini aldığımızda işte burada 1 saniye boyunca tüh diye bir mesaj verelim. Tekrar çalıştırıyorum. Oynayalım arkadaşlar oyunumuzu. Kirpi geldi. Kirpiden kaçtım. Tüh yakalandık. Kaçamadık. Bir de kirpiden kaçıp kaçamayacağımızı da test edelim. Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar. Kirpiyi biraz hızlandıralım ki kirpiden kaçabilelim. Mesela kirpi eksi 7 adımla gelsin. Bakın kirpiden kaçamıyoruz. Kirpinin biraz hızlı olması
Biraz da küçük olmasını istiyorum. 40 yapıyorum. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Kirpi geliyor. Kirpiden kaçtım. Canımı, elmasımı aldım. Elması aldık. Kirpiden kaçtık. Şimdi kirpi yesin bizi. 2 oldu. Kalbimiz gitti. Tüh dedik. 3 elmas. Kirpiden kaçıyorum. Kirpi yesin bizi. 2 kalp gitti. Kirpiden kaçıyorum. Elmasım 6 oldu. Şimdi kirpiye bir kere daha yakalanacağım. Son kalbim de gidecek. Artık kalbim kalmadı. Kirpi bir daha yediği zaman öleceğiz arkadaşlar. Üzerine zıpladık ve öldük.